Herkese selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza doktor ve asker bebeklerimle geldim. Bebeklerle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Detaylı olarak adım adım nasıl ördüğümü sizinle paylaşıyor olacağım. 3 bölüm halinde anlatacağım yapılışını. Bebekler hakkında bilgi vermem gerekirse boylarının yüksekliği 25 santim. Çapraz sık iğne ile ördüm. Tel kullandım. Amigurumi teli ya da elektrik teli olabilir. Hiç fark etmez. Kollarında ve iki bacak arasından gövde ve kafada dahil tel mevcut. Bacaklarda tel kullanmadım. Tüm kıyafetleri giydirilip çıkarılabiliyor bebeklerin. Kullandığım tüm materyalleri de bebekleri anlatırken sizinle paylaşıyorum. Ayrıca videoların açıklama kısmında da belirtiyorum, yazıyorum. Oradan da gözden kaçarsa faydalanabilirsiniz. Şimdi tek tek bebekleri daha yakından göstereceğim size. Dediğim gibi tüm kıyafetleri giydirilip çıkarılıyor. Şöyle steteskopunu ördüm. Burada da elektrik telinin plastiğini çıkarıp kullanabilirsiniz ya da amigurumi teli kullanabilirsiniz. Önlüğü bu şekilde. Ayakkabılarını da çıkarabiliyoruz. Şöyle. Kollarında tel var dediğim gibi. Formasının üstü. 2 tane düğme diktim. Pantolonumda düğme kullanmadım ama isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle pantolonunda. Bebeğimizin de kıyafetsiz hali bu şekilde. Bebeklerin ikisinin de gövdeleri yani yapılışı aynı. Kafası, kolları, bacakları, gövdesi. Asker bebeği de yakından göstereyim. Önce kepini göstereyim size. Şöyle kepi. Botları. Üniformasının üstüne çıt çıt diktim. Şöyle. Pantolonu da bu şekilde. Şöyle cepleri var yanlarında. Dediğim gibi bebekler aynı. Şöyle yan yana göstereyim size. Sadece şurada bir renk değişikliği yaptım. Tişört ördüm. Asker bebekte. Yoksa aynı şekilde öreceğiz iki bebeği de. Bebeklerin kıyafetlerini tekrar giydirdim. Son olarak son haliyle tekrar görün istedim. Şunu belirtmek istiyorum. Bebekleri örerken ben pamuk oranı yüksek ipler kullanıyorum. Amigurumi'de öyle yapıyoruz. Fakat bu sefer
Asker bebeğin kıyafetinde ve kepinde akrilik ip kullandım. Neden böyle yaptım? Çok renkli ip kullanmamız gerekiyor asker kıyafetinde. Ben sürekli renk geçiş yapmak istemedim. Yani birden fazla farklı renklerde ipleri sürekli değiştirerek örmek istemediğim için ebruli ip almak istedim. İnternette de çok araştırdım. Pamuklu iplerde asker kıyafetinin renk tonlarında ip bulamadım. O yüzden akrilik ip aldım. Bu ip kalın bir ip aslında. 6 katlı. Amigurumi ipleri 4 katlı olduğu için 2 katını ayırdım. 4 katıyla ördüm. Tığ numaramda da değişiklik yapmadım haliyle. 2 numaralı tığ ile ördüm bebek kıyafetlerini ve bebeğin de kendisini. Yani siz eğer pamuklu ip bulup örerseniz yine aynı ilmek sayılarıyla örebilirsiniz. Çünkü inceliği aynı. İncelemek isterseniz ipi videoda markasını belirttim size ama açıklama kısmına şimdi direkt bakabilirsiniz. Daha kısa yoldan. Akrilik ipleri biz normalde bebek kıyafetlerinde kullanıyoruz. Yelek ve süeter yapımında. Dayanıklı bir ip ama dediğim gibi örmek istemezseniz akrilik iple pamuklu ipte, ebruli ipte bulamazsanız mecburen renk değiştirerek öreceksiniz. Bebeklerim için söyleyeceklerim bunlar. Umarım bebeklerimi beğenirsiniz. Beğenirseniz desteklerinizi rica ediyorum. Videomun hemen altında hype tuşu var. Onu tıklarsanız bebeklerim daha çok kişiye ulaşır. Emeklerim karşılık bulur. Yorum ve beğenileriniz de benim için çok değerli. Sizin destekleriniz bana güç veriyor. Bu şekilde örmeyi düşünüyorsanız şimdiden keyifli örgüler. Hoşça kalın. Bebeklerin bir özelliğinden bahsetmeyi unuttum. Ben bebeklerin kafasını oynar kafa yaptım. Şöyle. Dilediğimiz kadar döndürebiliyoruz. Kafayı dikerek yapmakta zorlananlar için bu şekilde ördüm. Bebeklerimizi bir kere daha yakından görelim. Daha sonra yapım aşamasına geçelim. Bu bölümde yani ilk bölümde bebekleri öreceğiz. Kolunu, bacağını, gövdesini ve kafasını. İkinci bölümde Doktor Bebeğin peruğunu, kıyafetlerini öreceğiz. Üçüncü bölümde de asker bebeğin peruğunu ve kıyafetlerini öreceğiz. Sonra da oyuncaklarımızı tamamlamış olacağız. Şimdi kol yapımına geçebiliriz. Keyifli örgüler. Bebeği örmeye koluyla başlayacağız. Ben bir kolunu ördüm. Diğerini birlikte öreceğiz. İkisi de aynı. Tende bu renk ipi kullanacağım. Alize Cotton Gold. Renk kodu 401. Şurada da tişört başlangıcı oluyor kolda. Orada da yarn cinsin 48 renk kodlu ipini kullanacağım tişörtünde. 2 numaralı tığ kullanacağım. Önce sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipi çekiyorum. İşaretleyici ip alıyorum. Şimdi
arttırma yapacağım. Arttırma yapmak demek aynı ilmeğe çift batmak demek. Şu önümdeki ilk ilmeğe 2 kere batacağım. Bir tane arttırma yaptım. 2 arttırma yapacağım. 2 arttırma yaptım. Bir sık iğne örüyorum. 2 arttırma, bir sık iğneyi 2 kere öreceğiz. Bir kere daha örüyorum. 1 2 kere arttırma yaptım. Bir tane sık iğnem kaldı. İşaretleyici ipe kadar örüyoruz. İşaretleyici ipimizin olduğu ilmek bizim ilk ilmeğimiz olacak. Sıra başına geçtim. İlk ilmeğim burası olacak. Şu an 10 sık iğnemiz var. 10 sık iğneyi 1, 2, 3 sıra öreceğiz. 10 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Şimdi baş parmağı yapacağım. Popcorn yapacağım. Şöyle şurayı yapacağız. Nasıl yapıyoruz göstereyim. İşaretleyicimin olduğu ilk ilmeğe batacağım. Tığımın üzerine ip aldım. Önümdeki ilk ilmeğe batıyorum. İkili trabzan yapar gibi öndeki 2 ipi çıkardım. Şunları bol tutuyorum biraz. Tığımın üzerinde 2 ip var. Tığımın üzerine ip aldım. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. Öndeki 2 ipi çıkarıyorum tığdan. 4 kere batacağız aynı yere. Tığımın üzerine ip aldım. Aynı yere battım. Öndeki 2 ipi çıkaracağım yine şunları. Bir kere daha yapacağım. Tığımın üzerine ip aldım. Öndeki 2 ipi tığdan çıkardım. Tığımın üzerinde 1, 2, 3, 2, 4, 5. 5 ip var. Hepsini aynı anda çıkarıp baş parmağımızı oluşturuyoruz. Kalan 9 sık iğne örüyorum şimdi de. Şöyle dışarıya doğru çıkaralım. Dokuz sık iğne öreceğiz demiştim. Bir sık iğnesini ördük. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlmek sayımız değişmedi. 10 hala. İlk ilmeğime batacağım buraya. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi azaltma yapacağım. Azaltmayı nasıl yapacağımızı anlatayım. Şöyle ilmeklerimizde bize bakan kanatlar var. Ön kanatlar. Bir de arka kanatlar var. Bu arka kanatlar bilo, BLO diye geçer tariflerde. Öndeki kanatlar da filo, FLO olarak geçer. Karşımıza o şekilde çıkar. Biz şu ön ilmeklerden alacağız. 2 tane ilmeğin ön ilmeğinden alıyorum ve sık iğne örüyorum. Azaltma yaptım. Yani 2 olan ilmek sayımı teke düşürdüm. Bir tane azaltma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğneyi ördüm. İlmek sayım 9 oldu. 9 sık iğneyi 12 sıra örelim. 9 sık iğneyi 12 sıra ördüm. Renk değiştireceğim için tığımın üzerinden iplerimi çıkarmadım. Bu arada belirtmeyi unuttum. Kollarda ben elyaf kullanmadım. Zaten gördüğünüzde fark etmişsinizdir. İçinde elyaf yok. Şimdi renk değiştireceğiz. Şöyle ipimden başta biraz parça bırakıyorum. Bunu daha sonra ten rengi iple birbirine bağlayıp düğümleyeceğim sökülmesin diye. Bu ipimi
ten rengi iplerin arasından geçiriyorum. Yine 9 sık iğneyi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 9 sık iğneyi 4 sıra öreceğiz. Ama şunu göstereyim size. Şu başta bıraktığım iple ten rengi ipi birbirine bağlayacağım. İkisini de keseceğim. Şimdi 4 sıra daha 9 sık iğneyi örelim. 9 sık iğneyi 4 sıra ördüm. Bir de 2 sık iğne öreceğim. Bir, 2 sık iğne daha ördüm. Bir zincir çekeceğim. İpimi kesiyorum. Kestim ben. Kollarımızı bitirdik bu şekilde. Bacakları örelim. Önce sol bacakla örmeye başlayacağız. Kilit zinciri oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Her zaman ikinci zincirden örmeye başlıyoruz. 4 sık iğne öreceğim zincirlerin üzerine. İpim kaçıyor. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm. Şu son zincirime 3 sık iğne öreceğim. Aynı zincire. 1, 2, üçüncüyü şöyle karşıya geçerek batıyorum. Bu ip, kısa ipi araya alıyorum. Şöyle aşağıda kalıyor. Aynı ilmeğe 3 sık iğne ördüm. Zincirin bu tarafına öreceğiz şimdi sık iğnelerimizi. 3 sık iğne öreceğim zincirlerin üzerine. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Şurada bir tane zincirim kaldı. Şurada. Ona çift batacağım. Yani arttırma yapacağım. Son zincirime arttırma yapıyorum. Bir battım. 2 kere battım. Şu köşeye arttırmamı yaptım. İlmek sayım 12 oldu. Yeni sıraya geçiyorum. Şuradaki ilk ilmeğime arttırma yaparak başlıyorum. Bir tane arttırma yaptım. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane arttırma yapacağım. Bir tane arttırdım. 2, 3. 3 arttırma yaptım. 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onlara da arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. 2 kere arttırma yaptım. İlmek sayım 18 oldu. Yeni sırama arttırmayla başlıyorum. Bir tane arttırma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 6 tane arttırma yapacağım. Bir tane arttırdım. 2, 3, 4, 5, 6.
6 tane arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir ilmeğim kaldı. Onu arttırma yapıyorum. İlmek sayım 26 oldu. Bu sırayı arka ilmeklerden, BLO'lardan öreceğiz. Şöyle. 1 2, sadece arka kanatlara batıyorum. 3, 26 sık iğneyi bir lo'dan bir sıra örelim. Bir sıra bir lo'dan 26 sık iğneyi ördüm. Şimdi düz bir şekilde her iki kanadı da alarak 2 sıra 26 sık iğne örelim. 26 sık iğneyi 2 sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 azaltma yaptım. 8 sık iğne öreceğim. Şunu söylemek istiyorum. Azaltmadan sonraki ilk ilmeğimizi şöyle sıkı bir şekilde örersek delik oluşmaz. Şimdi bu ilk ilmeğimi olabildiğince sıkı ördüm. Burada delik oluşmadı. 1 2 8 sık iğne öreceğiz demiştim. 3 4 5 6 7 8. İlmek sayım 20 oldu. 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5. 4 tane azaltma yapalım. 1 2 3 4 azaltma yaptım. 5 sık iğne öreceğim. Şimdi bunu sık öreceğim. Birinciye 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. İlmek sayım 15 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 tane azaltma yapacağım. 1 2 azaltma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir tane azaltma yapacağım. İlmek sayım 12 oldu. Bir sıra 12 sık iğneyi örelim. İçinde elyafla dolduralım. 12 sık iğneyi bir sıra ördüm. İçinde elyafla doldurdum. 5-6 sırada bir içine elyafla dolduralım. 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 sık iğneyi ördüm. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu arttırma yapıyorum. İlmek sayım 13 oldu. 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir tane arttırma yapıyorum. Son ilmeğime arttırma yaptım. İlmek sayım 14 oldu. Arttırmaları hep böyle arkada yapıyoruz. Ayağın arkasında. Sayım 14 oldu. Bir sıra 14 sık iğne öreceğim. İçine elyafla dolduralım. Sıkıca dolduralım. Bacakta tel kullanmayacağım için sıkıca elyafla dolduralım. 14 sık iğneyi bir sıra ördüm. 12 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğne ördüm. 2 tane arttırma yapıyorum. Bir, 2 arttırma yaptım. İlmek sayım 16 oldu. 9 sıra 16 sık iğne örelim, içinde dolduralım. 16 sık iğneyi 9 sıra ördüm. Yeni sıraya geçiyoruz. Bir azaltma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ördüm. 2 tane azaltma yapacağım. 1 2 tane azaltma yaptım. İlmek sayım 13 oldu. 5 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 4 tane arttırma yapalım. Bunlar dizde bulunacak, bu arttırmalar. 1 2 3 4 tane arttırma yaptım. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ilmek sayım 17 oldu. 16 sık iğne örelim. 16 sık iğneyi ördüm. Bir tane ilmeğim kaldı. Ona da arttırma yapıyorum. İlmek sayım 18 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm. 4 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 tane azaltma yaptım. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 sık iğne ördüm. 2 sık iğnem kaldı. Önce bir tane arttırma yapıyorum. Kalan bir sık iğneyi de örüyorum. İlmek sayım 15 oldu. Bir sıra 15 sık iğne örelim, içinde dolduralım. Bir sıra 15 sık iğneyi ördüm. Şimdi 13 sık iğne örüyorum. 1
13 sık iğneyi örelim. 13 sık iğneyi ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları arttırma yapıyorum. İlmek sayım 17 oldu. Bir sıra 17 sık iğneyi örelim. 17 sık iğneyi bir sıra ördüm. 14 sık iğne öreceğiz şimdi. 14 sık iğneyi örelim. 14 sık iğneyi ördüm. 2 tane arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. 2 tane arttırma yaptım. Kalan bir sık iğneyi örüyorum. İlmek sayımız 19 oldu. 9 sıra boyunca 19 sık iğneyi örüp içinde dolduralım. 19 sık iğneyi 9 sıra ördüm. Son sırayı örelim. Sol bacağımızı bitirelim. Son sırada 14 sık iğne örüyoruz. Örelim 14 sık iğneyi. 14 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sol bacağımızı bitirdik. Sağ bacağı da bu bacakta olduğu gibi son sıraya kadar öreceğiz. Yani şu son sıradaki 14 sık iğneyi örmeyelim. En son 9 sıra 19 sık iğneyi örelim. Sonra son sırayı birlikte öreceğiz. Tekrarlıyorum. Şu son sıraya kadar bu şekilde sağ bacağımızı da örelim. 19 sık iğneyi 9 sıra ördüm. Son sıradayım. Son sırada 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5. Bitirdik sağ bacağımızda. Şöyle. Son ilmeklerimiz bacağın iç tarafında kalacak şekilde ördük son ilmeklerimizi şöyle. Gövdeyi örmeye devam edelim. Bu ipi kesmedim. Gövdeyi örmeye devam edeceğim. 2 zincir çekeceğim. 2 bacak arasında 2 zincir olacak. Sol bacağımı alıyorum. 19 sık iğne örmüştük. Şu ipi kestiğim ilmeğin yanındaki ilmeğe batıp 19 sık iğne örüyorum. Örelim 19 sık iğneyi sol bacağı. Sol bacağı 19 sık iğneyi ördüm. Şu iki bacak arasına 2 zincir çekmiştik. Zincirlerin düz yüzünü kendime çevirip üzerine 2 sık iğne öreceğim. Bir sık iğne ördüm. Bakın boşluk oluştu örgüde. Bunu engellemek için şöyle yapıyorum. Tekrar öreceğim. Daha önce batmış olduğum şu sık iğneye batıyorum. Tığımın üzerinde 2 ip var. Birinci zincire batıyorum. Tığın üzerinde 3 ip var. Aynı anda çıkarıyorum. Bakın delik oluşmadı. İkinci zincire batıyorum. Tığın üzerinde 2 ip var. Şurada daha önce batmış olduğum bacaktaki ilmeğe batıyorum. Tığın üzerindeki 3 ipi çıkarıyorum. Burada da delik oluşmadı. Şimdi bu sağ bacağın üzerine de 19 sık iğne örelim. Sağ bacağı da 19 sık iğneyi ördüm. Zincirlerin diğer tarafındaki kısma da şuraya da 2 sık iğne örüyorum. 1 2 zincirlerin üzerine ördüm bu 2 sık iğneyi. İlmek sayım 42 oldu. İşaretleyici ipimi alıyorum. Şurada küçücük bir ilmek var. Onu atlamayalım. İlmek sayımız eksik çıkar. 42 sık iğneyi düz bir şekilde 4 sıra örelim. 42 sık iğneyi 4 sıra ördüm. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 19 sık iğne örüyorum. 19 sık
iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 16 sık iğne örelim. 16 sık iğneyi ördüm. 40 sık iğnem var. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir azaltma yapıyorum. Bu 8 sık iğne bir azaltmayı 3 kere daha ördüm. 36 sık iğnem var. Tığların üzerinden ten rengi ipimi çıkarmadım. Renk değiştiriyorum. Yedi sık iğne örüyorum. Başta uzun ip bıraktım. Ten rengi iple bu ipi bağlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bu 7 sık iğne bir azaltmayı 4 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 32 olacak. 7 sık iğne bir azaltmayı 3 kere daha ördüm. 32 sık iğnem var. Şu başta bıraktığım iple ten rengi ipini birbirine bağlıyorum. Ten rengi ipi keseceğim artık. 32 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz artık. 11 sıra örelim 32 sık iğneyi. 32 sık iğneyi 11 sıra ördüm. 9 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi kolu yerleştireceğiz. Şu baş parmak önüne bakacak şekilde birleştireceğiz. Her zaman iç taraftan birleştiriyoruz, örüyoruz. Şu ipimi kestim, ilmeğin yanından saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 sık iğne saydım sağa doğru. Bir ilmek koldan aldım, bir ilmek de gövdeden aldım. 4 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 sık iğne ördüm. Gövdeye 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Diğer kolu alıyorum. Bu da böyle şu şekilde birleştireceğiz. O yüzden şu ipimi kestiğim ilmekten örmeye başlıyorum. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 sık iğne ördüm. 3 sık iğne kaldı. Onları da gövdeye örüyorum. 1 2 3. Yeni sıraya geçiyorum. Buraya 9 sık iğne örmüştük. Örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kolumuz bizim 9 sık iğneydi. 4 sık iğnesini önceki sırada ördük. Şimdi 5 sık iğne öreceğiz kola. 1 2 3
4, 5. Bunu böyle içeriye aldık bu kısa ipi. Şöyle iç tarafta gizleyeceğiz sonra. Gövdeye 12 sık iğne örmüştük. Bunu örelim. 12 sık iğneyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kola 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gövdeye 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. İlmek sayım 34 oldu. Yeni sıraya geçiyoruz. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koltuk altında azaltma yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 2 sık iğneyi örüyorum. 1, 2. İlmek sayım 30 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. Şimdi tel yerleştireceğiz. Şöyle kola yerleştireceğim telin uzunluğu 19 santim. Şöyle kolun uzunluğundan 1 santim fazla kestim. Uçlarını içe kıvırdım. Sonra da paslanmasın diye bantla sardım. Bu tellerin arasındaki fark şu, ikisi de 1,5 milimetre kalınlığında. Amigurumi teli diye satılıyor bu tel. Daha kolay eğilip bükülüyor. O yüzden kolda kullanacağım bunu. Bu da elektrik teli. Plastik kaplı. Bunu da gövdede kullanacağım. Şöyle 2 bacak arasından boynun bitimine kadar uzanacak. Bunun da yüksekliği 22 santim. Kolda da elektrik teli kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ellerde de bulunacak. Şöyle iyice yerleştirelim. Eğer kollarda tel kullanmayacaksanız kolda kullanmayabilirsiniz ama gövdede muhakkak kullanın. Kafayı taşımaz çünkü. Kollarda tel kullanmayacaksanız kollar böyle havada duracaktır. O zaman şöyle koltuk altından gövdeye dikiş atarsanız kol havada durmaz. Bunu da şöyle gövdeye yerleştireceğim ama ben şu aradan
İp geçireceğim. Şöyle. Çıkmasın diye. İğnem biraz küçük kaldı. Şöyle iki bacak arasından geçiriyorum. Böyle bağlayacağım. Bu ip bacaktan geliyor galiba. Sol bacakta ipi kesmiştik. O içte kalmıştı. Şu ipi kestim. İçeri alacağım sonra. Şimdi bunları birbirine bağlıyorum. Bunları da içeriye alacağım. İçeride gizleyeceğim. İçine elyafla dolduralım şimdi. Gövdenin içini doldurdum. Örmeye devam ediyoruz. En son 24 sık iğnemiz vardı. Şimdi 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 18 sık iğnem var. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Bir sık iğne. Bir azaltma. 6 defa bir sık iğne bir azaltmayı örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 12 olacak. Yine içini dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. 12 sık iğnem var. Şimdi renk değiştireceğim. Ten rengine geçiyorum. Artık boynu öreceğiz. Oynar kafa yapacağım. O yüzden boynu uzun yapacağım. Dikmeyeceğiz yani. Billo'dan örüyorum bu sırayı. Şöyle arka ilmeklerden. 12 sık iğneyi arka ilmeklerden bir sıra öreceğiz billo'dan. Sık iğneyi billo'dan bir sıra örelim. 12 sık iğneyi bir sıra billo'dan ördüm. Şimdi düz bir şekilde 12 sık iğneyi öreceğim. 12 sık iğneyi 4 sıra örelim. 12 sık iğneyi 4 sıra ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. Beş sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. İlmek sayım 11 oldu. Bir sıra 11 sık iğneyi örelim. Bir sıra 11 sık iğneyi ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. İlmek sayım 10 oldu. Bir sıra 10 sık iğne örelim. Bir sıra 10 sık iğneyi ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum. Yine 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 9 oldu. 3 sıra 9 sık iğneyi örelim. 9 sık iğneyi 3 sıra ördüm. İçindeki tel örgünün içinde kalıyor. Yani dışına taşmasın. Eğer örgünün içinde kalmazsa bir sıra daha örebilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. Şu ağız kısmını kapatacağım. İğneye geçiriyorum ipimi. Şöyle 9 sık iğnenin ön kanatlarından geçireceğim ipi. Şöyle çekiştiriyorum. Düğüm atacağım şöyle yan taraflardan ipim sökülmesin diye. Şu halkanın içinden geçireceğim iğnemi. Düğüm atıyorum. Bir kere daha atacağım. Şöyle arkadan çıkıyorum. Gövdeyi bitirdik artık. Şöyle. Gövdemiz bitti. Şimdi kafaya geçelim. Kafayı yapmaya geçelim. Sihirli halka yapıyorum. İçine 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkayı kapatıyorum. Her bir ilmeğe arttırma yapıyorum. 6 tane arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. İpim kaçtı. Tekrar ördüm. Bir arttırma yaptım. 6 tane arttırma yapacağım. 2 arttırma yaptım. 3, 4, 5, 6 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 12 oldu. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne bir arttırma. 6 defa. Bir sık iğne bir arttırma. 2 kere ördüm. Bir sık iğne bir arttırma. 3 kere ördüm. Bir sık iğne bir arttırma. 4 kere ördüm. Bir sık iğne bir arttırma. 5 kere ördüm. Bir sık iğne bir arttırmayı 6 kere ördüm.
İlmek sayım 18 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir arttırma yapıyorum. Bu 2 sık iğne bir arttırmayı da 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırmada toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 30 sık iğnem var. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne bir arttırmayı 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bu 5 sık iğne bir arttırmayı 5 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 5 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. Yani toplamda 5 kere örmüş oldum. 3 sık iğnem kaldı. Onları örüyorum. 1, 2, 3. İlmek sayım 42 oldu. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırma yapıyorum. Bu 6 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 oldu. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 48 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. Bu 7 sık iğne bir arttırmayı toplamda 5 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 7 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 4 sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlmek sayım 54 oldu. 54 sık iğneyi 9 sıra boyunca örelim. 54 sık iğneyi 9 sıra ördüm. 23 sık iğne örelim. 23 sık iğneyi ördüm. Şimdi gözümüzü, kilitli gözümüzü yerleştireceğimiz boşluğu yapacağız. Şöyle elimi bol bırakarak bir zincir çekiyorum. Sıkmıyorum çok elimi. Bir ilmek atlıyorum. Sonraki ilmeğe batıyorum. 8 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya boşluk bıraktığım, bir ilmek atladığım, zincir çektiğim kısma kilitli gözümüzün birini yerleştireceğiz. 8 sık iğne ördük. 2 göz arasında 8 sık iğne olacak. Yine bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. Sıranın sonuna kadar 21 sık iğne örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 52 olacak. Çünkü 2 ilmek atladık. 54 iken ilmek sayımız 52'ye düşecek. Kalan 21 sık iğneyi örelim. Kalan 21 sık iğneyi ördüm. 52 sık iğnem var. Bu yeni sırada 52 sık iğneyi 54 sık iğneye çıkaracağız. Nasıl yapacağız? Şuradaki boşluğumuzda bir zincir çekmiştik. O zincirin ve diğer gözün zincirinin üzerine sık iğneler öreceğim. 2 zincirin üzerine 2 sık iğne öreceğim için ilmek sayım 54'e yükselecek.
Şimdi ilk boşluğa gelene kadar 23 sık iğnemiz vardı. 23 sık iğneyi örelim. 23 sık iğne ördüm. Zincirime geldim. Şöyle göstereyim. Bu zincirin üzerine şöyle zincirimiz burada. Bir sık iğne örüyorum. Aradaki 8 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Diğer gözdeki zincire geliyorum. Onun da üzerine bir sık iğne örüyorum. Ve kalan 21 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olacak. Kalan 21 sık iğneyi ördüm. 54 sık iğnem var. 1 2 17 sık iğne örelim. 17 sık iğneyi ördüm. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne bir arttırma. 4 kere yapacağım bir sık iğne bir arttırmayı. Bir sık iğne bir arttırma 2 kere oldu. Bir sık iğne bir arttırma 3 kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırmayı 4 kere ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bir sık iğne bir arttırma öreceğim 4 kere. Bir sık iğne bir arttırma bir kere ördüm. Bir sık iğne bir arttırma 2. Bir sık iğne bir arttırma 3. Bir sık iğne bir arttırmayı 4 kere ördüm. Kalan 16 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 62 olacak. Kalan 16 sık iğneyi ördüm. İlmek sayımız 62. Şimdi gözleri yerleştirelim. Kilitli gözleri şöyle yerlerine. 12 milimlik kilitli göz kullanacağım. Daha küçük isterseniz 10 milimlik de kullanabilirsiniz. Şimdi 62 sık iğneyi 4 sıra boyunca örelim. 62 sık iğneyi 4 sıra ördüm. 17 sık iğne örelim. 17 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne bir azaltma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne bir azaltma 2 kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma 3. Bir sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5. Tekrar bir sık iğne bir azaltma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne bir azaltma bir kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma 2 kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma 3 kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. Kalan 16 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olacak. Kalan 16 sık iğneyi ördüm. 54 sık iğnem var. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7.
bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne bir azaltmayı sıranın sonuna kadar 6 kere yapalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 48 sık iğnem var. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 42 sık iğnem var. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. Dört sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. İçinde dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. İlmek sayım 30. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar toplamda 6 defa örelim. Sıra sonundaki ilmek sayımız 24 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2 bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Kafayı dolduralım ama çok sıkı doldurmayalım. Göz çukurlarını yapacağız. Ondan sonra tekrar dolduracağız. Şimdi 2 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. İlmek sayımız 18 olsun. İğneme ten rengi ipten bir parça aldım. Göz çukuru oluşturacağız şimdi. Şu alttan giriyorum. Gözün dibinden çıkacağım. Şurada bir parça ip bırakıyorum. Karşıya batıyorum. Gözün karşısına. Diğer göze geçiyorum. Yine karşısına batıyorum. Buradan çıkıyorum. Şimdi bu ipleri çekeceğim. Gözün içine girecekler. Şöyle. Çekiştiriyorum. Şurası elyaf doldurulunca açılacak zaten. Çekiştirip bağlayalım. Şöyle. Bu işlemi gözün altı içinde yapacağız şimdi. İpimi geçirdim iğneye. Şimdi yine gözün altına, gözün yanına batıyorum. Gözün altı için yapacağız. Şu parça ipi bırakıyorum. Yine karşısına batıyorum. Gözün dibine batıyorum. Bu ip gözün altına girecek bu sefer. Yine dibine battım. İkisini çekiştiriyorum. Şu gözün altına girdi, bu da girdi. Bunları da bağlayacağım. Bu kalan uzun ipleri keseceğim. Bunları bağlayacağım. Sonra kafayı elyafla dolduralım ama çok sıkı doldurmayalım. Çünkü
Şu boyun bölgesi kafanın içine girecek. Özellikle orta tarafı biraz boş olsun. Şimdi içini elyafla dolduralım. Şimdi göz işlemesini yapacağız. Kahverengi bir ip aldım. 4 katlıydı benim ipim. 2 katını aldım şöyle. Biraz ince olsun diye. Gözün hemen yanına batacağım. Dibine batabilirsek dibine batalım. Şöyle. Buraya batıyorum. Gözün üstüne 2 ilmek yana. Sonra bir ilmek aşağıya iniyorum. Şimdi de şöyle yapacağım. Şu ipin altından gözün tam ortasına batıyorum şöyle. Böyle olacak. Diğerine de aynısını yapalım. Gözün dibine çıkalım. Gözün üstünden 2 ilmek sola ve 1 ilmek aşağıya batıyorum. Şuradan, şu ipin altından gözün tam ortasına batıyorum. Aşağıdan çıkıyorum. Bu şekilde bu ipleri bağlayalım. Gözün beyazını yapacağız sonra. Bir de kaşı yapalım. Gözün beyazı için beyaz ipimi aldım. Bu ipim de 4 katlı ama ben 3 katını kullanacağım bunda da. Şöyle. Şu kahverengi ipin bir ilmek aşağısına batacağım. Buraya batıyorum. Bu ipi şöyle saracağım. Hemen gözün dibine batacağım. Şuradan da çıkacağım. Şimdi bu beyaz ip gözün üstüne şöyle düşüyor. O yüzden yapıştıracağım. Yapıştırıcımı da kürdanla süreceğim. Yoksa dağılabiliyor. Az miktarda sürsek yeterli oluyor. Diğer gözü de aynı şekilde yapalım. Şöyle şuraya batalım. Bir de dibine batalım. Yapıştıralım. Şimdi kaşı yapalım. Yerini göstereyim size. Şu 1, 2, 3, 4 ilmek yukarıya çıkacağım. Ama şöyle şu kahverengi ipin başladığı noktadan değil de onun bir solundan batacağım. Şöyle şuraya. 1, 2, 3, 4 ilmek
yukarıya. İpi katlarına ayırmadım. Olduğu haliyle kullanıyorum kaşta. 1, 2, 3 ilmek sola, bir ilmek de aşağıya eğim vererek yapacağım. Bu şekilde olacak. Diğerini de aynı şekilde şöyle 1, 2, 3, 4 şuraya çıkacağım. Bir, iki, üç ilmek sağa, bir ilmek de aşağıya. Bu şekilde kaşlarımızda. Şimdi ten rengi ipimizi alalım. Burun yapalım. Şimdi burnu işleyeceğiz. Burnu şöyle gözün beyazının olduğu hizaya, şuraya. Şöyle. Şurayı yapacağım. Gözlerin altına. Şu ortadaki 2 ilmeği baz alacağım. Bu 2 ilmeği aldığımızda sağda 1, 2, 3 ilmek, solda da 1, 2, 3 ilmek oluyor. Yani gözleri eşit uzaklıkta oluyor. Şimdi karşılıklı batıyorum. 3 kere batacağım. 1, 2, 3 kere battım. İğnenin arkasıyla sarıyorum. Bu 3 ipi de alıyorum. Üst üste bindirmeden sarıyorum. Küçük bir burun olacak. Şu bizim battığımız ilmekte, oraya tekrar batıyoruz. Bu şekilde bunları bağlayalım. Şimdi de ağzı işleyelim. Ağızda da 2 ilmeği baz alacağım. Burundan 1, 2, 3 ilmek aşağıya, şuraya yapacağım. Şu 2 ilmeğe. İki kere batıyorum. Kulaklarımızı yapacağız şimdi de. Kulağa yapacağımız yeri göstereceğim önce. Şu gözün yanından saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek sağa saydım. Bir ilmek aşağıya, şuraya batacağım. Gözün yanından, yani gözün altına batıyorum. İki ilmek yukarıya çıkıyorum. Şu 2 ilmeğe yapacağım. Küçük bir kulak yapacağım. Karşılıklı 3 kere batacağım. 1, 2,
3 kere battım. Örgümün düz yüzü surata bakmalı, yani göze bakmalı. O yüzden ipim aşağıda olmalı. Bu sol kulakta. 3 ipi de alıyorum. Şuraya bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne, bu ördüğümüz sık iğne sık olacak. Şöyle. Bir tane sık iğne ördüm. Tığımın üzerine ip alıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda tığdan çıkarıyorum. Yani tekli trabzan yaptım. Bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. 2 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi ikili trabzan yapacağım. Tığımın üzerine ip aldım. Önce 2 ipi, kalan 2 ipi tığdan çıkarıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane de ikili trabzan yaptım. Bir sık iğne, 2 tane tekli trabzan, 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bir tane de tekli trabzanda ipim kaçtı. Bir tane de sık iğne örüyorum. Sık iğne, 2 tekli trabzan, 2 ikili trabzan, bir tekli trabzan, bir sık iğne ördüm. Buradan çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer kulağı yapalım. Sağ kulağı da yapalım. Gözün yanından saymaya başlıyorum. Şu yarım olanı da sayıyorum. Yarım ilmek var. Onu da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. Sola kaydım. Bir ilmek de aşağıya iniyorum. Şuraya batıyorum. 2 ilmek yukarıya çıkıyorum. Diğer kulakla aynı yapacağız. Üç kere karşılıklı batacağım. 1, 2, 3. Buradan örmeye başlayamam. Yani bu tarafa doğru öremem. Şöyle örmem gerekiyor. O zaman da örgünün düz yüzü kafanın arkasına bakıyor. Benim ipimi yukarıya çıkarmam lazım. O yüzden şöyle ipi yukarıya alıyorum. Sağ kulakta bunu hep yapıyoruz. Bu şekilde işleyeceksiniz. Şimdi örmeye başlıyorum. Nasıl yapmıştık? Bunun simetriğini yapacağız. Sonuncuda sık iğne örmüştük. Ondan önce de tekli trabzan örmüştük. Şimdi sık iğne örüyorum bir tane. Bir tane tekli trabzan örüyorum. İpim takıldı. Ondan önce de 2 tane ikili trabzan örmüştüm. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 tane ikili trabzan ördüm. 2 tane tekli trabzan örüyorum. 1, 2, bir tane de sık iğne örüyorum. Bu sık iğneyi sıkarak örüyorum. Bu kadar. Bu ipimi aşağıya geçireceğim. İkisini bağlayacağım. Yüz şekillendirmemizi bitirdik. Boynu yerleştireceğimiz
kısmı şuraya şöyle parmağımızla yer açalım. Şimdi örmeye devam edeceğiz. İşaretleyici ipim içeride kalmış. En son 18 sık iğnemiz vardı. Bu sırayı bilo'dan arka ilmeklerden öreceğim 18 sık iğneyi. Şöyle arka kanatlardan örüyoruz. 18 sık iğneyi bir sıra bilo'dan örelim. 18 sık iğneyi bir sıra bilo'dan ördüm. Şimdi her iki kanadı da alarak örüyorum. Şöyle. 18 sık iğneyi 3 sıra daha örelim. 18 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Bir zincir çekip biraz uzun kesiyorum ipimi. Çünkü içeride gizleyeceğim bu ipi. Şöyle sökülmesin diye sağlamlaştıracağım. Aradan geçiyorum, düğüm atıyorum. İşaretleyici ipimizin rengi kalmış. Şimdi şu parçayı içeriye alıyorum. Şöyle. Gövdemizi de alıyoruz. Şöyle. Böyle olacak. Şimdi bir parça ten rengi ipimizden koparalım. Şöyle aldım bir parça. Büyükçe bir iğne alıyorum. İğnemi şöyle şuradan geçireceğim. Şöyle karşılıklı. Her iki tarafta da ip bırakıyorum. Şöyle. Şimdi iğnemi şöyle sihirli halkanın yanına batırdım. Diğer parçayı iğneye geçiriyorum. Buradan yine şu delikten geçirdim. Şuraya ya da sihirli halkaya da batabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle. Aynı ilmeğe batmayın yoksa içeriye girer. Yani buradan ipleri geçirmemizin bir anlamı kalmaz. Şimdi bunları bağlayacağım. Gördüğünüz üzere kafa oynuyor. Bunları bağlıyorum. Zaten buraya peruk yapacağız ya da saç çekeceğiz. Şimdi nasıl yapacağım daha düşünmedim. Gözükmeyecek yani bu bağladığımız kısım. Şöyle bağlayalım sıkıca. Dipten kestim. Bu şekilde. İki bebeğimizin de
Gövdesi, kolları, bacakları, kafası her yeri aynı. Yani ilmek sayıları aynı. Aynı şekilde örüyoruz. Asker bebeğimiz bu şekilde. Doktor bebeğimiz de bu şekilde. Onu da ördüm ben. Farkları sadece kolu dümdüz ördüm ten rengiyle. Gövdeyi de öyle. Tişörtü var asker bebeğin. Doktor bebeğin yok. Tamamen ten rengiyle ördüm. 1. bölümümüzün sonuna geldik. Bebeklerimizi bitirdik. Sonraki bölümde, 2. bölümde doktor bebeği tamamlayacağız. 3. bölümde de asker bebeği tamamlayacağız. Sonraki bölümde, 2. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.